Burası adanın en ikonik noktalarından bir tanesi. Yürüyün Seferoğulları! Hesabımızda 27.30 tuttu. Ada mutfağını sizlere bahsedeyim istedim. Bayağı iyi burası. Bundan da mı? Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yunanistan'ın İyon adalarının en güzellerinden bir tanesi olan Korfu'dayız. Ama videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Peki Korfu'ya nasıl geldik? Öncelikle Korfu'ya Türkiye'den direkt uçuş bulunmuyor. Biz Atina üzerinden aktarmalı olarak geldik. İsterseniz İgomeniçe limanından feribotla da geçebilirsiniz. Korfu'ya indikten sonra şehir merkezine ulaşmak da gerçekten çok kolay. Havalimanı zaten şehir merkezine çok yakın. Eğer uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız hemen terminal çıkışında 15 numaralı şehir otobüsü var. Bu otobüs ile yaklaşık 20 dakikada merkeze gidebiliyorsunuz ve fiyatı sadece 1,5 euro. Daha konforlu bir seçenek isterseniz de taksiler hemen kapıda bekliyor. Taksiyle merkeze yolculukta yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Fiyatlarını da buraya ekliyorum. Korfu'da Yunanlıların kullandığı asıl ismiyle Kerkira'dayız. Burası sadece denizi ve kumsallarıyla ünlü tipik bir Yunan adası değil. Bu adanın ruhu o kadar katmanlı, o kadar zengin ki işte bu yüzden buraya Yunanistan'ın en Avrupa'yı adası diyorlar. Çünkü adanın kontrolü yüzyıllar boyunca Venedikliler, Fransızlar ve İngilizler arasında el değiştirmiş ve hepsi de adada kendilerinden derin izler bırakmış. Şu an içinde bulunduğumuz Eskişehir'in bu daracık labirent gibi sokakları, panjurlu yüksek binaları tamamen Venedik esintisi. Zaten adaya Korfu ismini verenler de onlar. Şehrin iki zirvesine yani kalelerine İtalyanca'da zirveler anlamına gelen Corifo demişler ve bu isim zamanla Korfu'ya dönüşmüş. Sonra Fransızlar gelmiş, şu meşhur kafeleriyle ünlü Liston Caddesi'ni inşa etmişler. Ardından İngilizler yönetimi devralmış, adaya kriket sporunu ve o meşhur zencefilli gazozları yani ginger beer'ı getirmişler. Yani Korfu, İtalyan zerafetini, Fransız estetiğini ve İngiliz geleneklerini Yunan kültürüyle harmanlayan inanılmaz bir mozaik. Nerede kaldığımıza gelecek olursak küçük bir stüdyo kiraladık. Deniz kenarında ve alt katta olduğu için maalesef biraz rutubet kokusu vardı. O yüzden çok memnun kalmadık ama konum ve imkanlar olarak iyiydi. Şu an Korfu'nun en yüksek noktalarından bir tanesi olan Yenikale'ye geldik. Yerel halk buraya Neo Froiro diyor. İtalyanca adı ise Fortezza Nuova. Burası 16. yüzyılın sonlarında Venedikliler tarafından Osmanlı akınlarına karşı şehri korumak için inşa edilmiş. Eski limanın hemen üstünde Agios Markos tepesinde bulunuyor ve inanılmaz bir manzaraya sahip. Kale yıllar içinde İngilizlerden bombardımanlara kadar birçok tarihi olaya tanıklık etmiş ama hala dimdik ayakta duruyor. En ilginç yerlerinden biri 7 Rüzgar Burcu. Şehrin dar sokaklarını, kırmızı kiremitli çatılarını ve masmavi denizi buradan izlemek gerçekten büyüleyici. Korfu'ya gelirseniz bu kaleyi mutlaka listenize ekleyin. Hem tarihi dokusu hem de sunduğu panoramik manzaralarla size adeta zamanda bir yolculuk yaptırıyor. Gerçekten manzarası da çok efsane. Stockholm çantamla geziyorum. Bu arada Stockholm vlog yayında. İzlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Adada kahvaltı yapabileceğiniz birkaç tane meşhur yer var. Onlardan bir tanesine geldik. Starenio adı. Normalde aslında spanakopita yani ıspanaklı böreklerini istemiştik ama onlardan kalmamış. Sabah çok erkenden bitmiş.
Biz de böyle cheese paylarını söyledik. Bir de vegan böyle ıspanaklı bir payları vardı. Bir de kahvemizi söyledik. Şimdi bunların lezzetine bakıyoruz. Evet, 3 tane minik peynirli böreğimiz, bir tane de avokadolu, ıspanaklı, tarhanalı bir payımız, 2 tane de kahvemiz var. Toplamda 13-20 euro ödedik. Yani buraya çok gelmeniz gerekir mi? Şimdi spanakopita'yı denemediğim için bir şey demek istemiyorum. Ama bunlar için gelinmez. Şimdi devam ediyoruz. Daracık sokaklardan çıktığımızda hemen karşımıza Avrupa'nın en büyük meydanlarından bir tanesi olan Spianada Meydanı çıkıyor. Bu meydanın bu kadar geniş bırakılmasının sebebi tamamen askeri. Venedikliler eski kaleden denize ve gelebilecek tehditleri net bir şekilde görebilmek için burayı bir atış alanı olarak tasarlamışlar. Hemen meydanın kenarındaki bu kemerli yapının adı da Liston. Napolyon döneminde Paris'teki Rue de Rivoli örnek alınarak inşa edilmiş. Bugün ise burası adanın en şık kafelerine ve restoranlarına ev sahipliği yapıyor. Şimdi Spianada Meydanı'nı ve içerisindeki parkı geziyoruz. Burası da şehri gezerken yorulduğunuzda ağacın altındaki bir bankta oturup hem dinlenip hem de şehri izleyebileceğiniz noktalardan bir tanesi olarak geçiyor. Şu an Korfu'nun simgesi haline gelmiş olan Eski Kale'ye geldik. Burası aslında Bizans dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip. 6. yüzyılda halk saldırılarından korunmak için bu kayalık yarımadaya sığınmış ve burayı bir savunma noktası haline getirmişler. Daha sonra ise 15. yüzyılda Venedikliler kaleyi güçlendirmiş, buraya dev hendekler, sağlam surlar ve gözlem kuleleri eklemişler. Bu hendekler, yani diğer adıyla kontrafossa, kaleyi anakaradan ayırmış ve burayı adeta yapay bir ada haline getirmiş. Bugün kalenin içinde gezebileceğiniz pek çok bölüm var. Surların üstüne çıktığınızda hem Garitsa Körfezi hem de liman manzarası sizi karşılıyor. İçeride İngiliz döneminden kalma Aziz Yorgu Kilisesi de bulunuyor. Ayrıca eski cephanelikler, hapishane kalıntıları ve İngiliz döneminden kalma yapılar da hala içeride görülebiliyor. Eğer Korfu'ya gelirseniz sizler de burayı mutlaka listenize ekleyin. Hem tarih hem de muhteşem manzaralar Eski Kale'de sizleri bekliyor. Korfu'nun en zarif noktalarından bir tanesi olan Anoktoron Meydanı'na geldik. Anoktoron Yunanca'da saray anlamına geliyor. Meydan da adını hemen arkamda gördüğünüz görkemli Paleia Anoktora, yani Saint Michel ve Saint Yorga Sarayı'ndan alıyor. Burası 19. yüzyılda İngilizler tarafından inşa edilmiş, daha sonra Yunan kralı tarafından da kullanılmış. Bugün ise saray dünyadaki en özel koleksiyonlardan bir tanesine ev sahipliği yapıyor. Asya Sanat Müzesi. Korfu'yu gezerken Eski Kale'den Spianada Meydanı'na doğru yürüdüğünüzde buraya mutlaka uğrayın. Şehir merkezine yakın denize girilecek yer arıyorsanız da burası Faliraki Beach. Şehir merkezinde denize girilebilecek güzel noktalardan bir tanesi. Hem ücretli tarafı var hem de ücretsiz olan şöyle bir kısmı var. Buraya geldiğinizde tercih edebilirsiniz. Şu an Korfu'nun kalbindeyiz. 1589'da inşa edilen Aziz Spiridon Katedrali'nin önündeyiz. Bu kilise adanın koruyucu azizi Spiridon'a adanmış. İçinde Aziz'in kutsal emanetleri bulunuyor ve yüzyıllardır Korfu halkı onun mucizelerine inanıyor. Mimari olarak tek netli sağda bir bazilika ama en dikkat çekeni yüksek çan kulesi.
Venedik izlerini burada görebiliyorsunuz. İçeride ise huzurlu bir atmosfer var. Korfu'ya gelirseniz mutlaka uğrayın. Hem tarih hem de ruhani bir deneyim içeride sizleri bekliyor. Şimdi yol üzerinde giderken kiliseden çıktık ya, hemen spanakopita gördüm, ıspanaklı börek. Dedim ki şuradan bir börek alayım. Arkadaş o kadar güzel çıktı ki tam böyle devam etmiş, tekrardan geri geldik. Burayı size önermek için. Bence burası spanakopita deneyebileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi, zaten bakın bitti. Hemen kilisenin çan kulesinin yan tarafında kalıyor. Ve fiyatı da 3,5 euro. Adanın simge tatlarından bir tanesi de kumkat arkadaşlar. Geldiğinizde her yerde kumkatın her türlü ürününü, liköründen şekerlemesine kadar hepsini görebilirsiniz. Adada bir de Mavromatis denilen bir likör fabrikası var. O likör fabrikasında hemen Old Town'un içerisinde böyle bir şubesi var. Orası biraz uzakta, o yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Eğer oraya gidemiyorsanız Old Town'un içerisinde bu yerden ürünlerinizi alabilirsiniz, deneyebilirsiniz kumkat ürünlerini. Şöyle küçük paketler var. Bunlar 5,5 euro. Şöyle büyükleri var 12,5 euro. Şöyle şekerlemeleri var. Marmelatları var, reçelleri var. Kumkatla ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi içeriye girdiğimizde zencefilli ve kumkatlı böyle bir soda gördük. Onu da aldık. Tadını ben çok beğendim. Gelirseniz deneyeceğiniz lezzetlerden bir tanesi de bu olsun bence. Tadı çok güzel. Böyle sodalı meyve suyu. Yani. Öğle yemeği için Panaya Souvlaki'ye geldik. Hemen şöyle bir chicken souvlaki söyledik. Bir porsiyonda 3 tane var. Biz 2 kişi bunu bölüşeceğiz. Bir de Corfu beer söyledik. Bayağı lezzetli bu arada ya. Izgaranın tadını buram buram hissediyorsunuz. Etin marinasyonu da çok iyi. Evet, böyle yumuşacık, içi sulu sulu. Yedik içtik hesabımızda 31 euro tuttu. Adada bir diğer kumkatlı ürünler deneyebileceğiniz yerlerden bir tanesi de Lazaris. Burada hem alkolsüz kokteyller yapıyorlar hem de alkollü kokteyller yapıyorlar. Bunların içerisinde de kumkatlı olanlar da var. Şimdi biz de bir tanesini deneyeceğiz. Ben ve kumkat. Tadına bakalım, şöyle içeride reçel var denemek için biz de aldık. Biraz fazla tatlı. Çekirdeğiyle mekirdeğiyle her şeyle yiyorsunuz, kabuğu dahil. O yüzden biraz sert. Şimdi bu alkolsüz olan mocktail diye geçiyor. Bu da Tramonto dedikleri alkollü olan. İkisinin tadına bakacağız. Şekerden bayılacağım şimdi. Yani tatlı severim dedim de bu kadar da tatlı sevmem. Ben bunun tadını, alkollü olan tadını Apero'yla çok benzettim. Yani. Olmasa da olur. Evet, mocktail olan daha güzelmiş arkadaşlar. Ben onu daha çok sevdim. Bu biraz acı. Bence Aperol seviyorsanız, ben çünkü Aperol sevmiyorum. Aperol seviyorsanız bunu da sevebilirsiniz kesinlikle.
lezzet duraklarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Opapayorgos denilen The Taste Atlas'ın en iyi dondurmacı olarak seçtiği bir dondurmacıya geldik. Burada güzel gelatolarımızı deneyeceğiz. İlk olarak şöyle bir kumkatın tadına bakıyorum. Bayağı hafif diğerlerine göre. Bir yandan da şuradan damlıyor. Hemen burayı da aldım. Şimdi de fıstıklının tadına bakalım. Acaba nasılmış? Oha. Ne? Ne? Valla gerçekten çok iyi tatları. Valla geldiğinizde denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi de bu olsun bence. Biliyorsunuz ben bir şeye kötü dediysem gerçekten kötü diyorum ama iyi dediysem de hakkını yedirmem. İyi derim yani. Burası da o iyilerden bir tanesi. Bir de şöyle bir şey var. Altında kurabiye seçiyorsunuz. Üzerine dondurma. Daha sonra da böyle bir sos ekletiyorsunuz. Ve üzerine böyle istediğiniz kurabiye parçalarını ekliyorlar. Kurabiye sıcak. Kurabiyenin sıcaklığıyla dondurma böyle bir eriyor. Bence dondurmanın çikolatalı olması da ekstra bunu böyle bir çikolata bombardımanı yapıyor. Eğer seviyorsanız gerçekten tercih edebilirsiniz. Ama bunun üzerine vanilyalı ekletseymişiz sanki daha iyi olabilirmiş. Böyle çok çikolata, çok kakaolu oldu. Bu arada kötü mü? Asla değil. Bence çok güzel. Toplamda 3 top dondurma, bir tane de böyle üzeri kurabiyeli 11.50 ödedik. Bilginize. Evet, şu an akşam oldu. Hava da iyice kararınca insanlar tabii ki sokağa daha da çıkmaya başladılar. Ve Korfu'nun sokakları da iyice hareketlenmeye başladı. Neredeyse tüm restoranlar, kafeler doldu, taştı diyebilirim burası için. Korfu'daki ilk akşam yemeğimizde limoncello'ya geldik arkadaşlar. Bir İtalyan esintileriyle güzel pizzalar ve makarnalar yaptığını söylediler. O yüzden dedik ki biz de ilk akşam buraya bir deneyelim. Ben bir gnocchi söyledim, trüflü. Bir de burratalı bir pizzamız var. Yani bence hamur başarılı ama pizzanın içerisindeki malzemelerde bir olmamışlık var. Adından da anlayabileceğiniz gibi yemek sonunda bir limoncello ikram geldi. Yine hesaptan önce bir ikramımız var. Mekanın tek sevdiğim yanı limoncellosu oldu. Böyle deyince de kendimi çok kötü hissediyorum. Belki o gün şefleri yoktur, belki başka biri yapıyordur. Herhangi bir şey olmuş. Sadece bugünlük bir sıkıntı vardır. O yüzden güzel değildir. Sonrasında hani iyi çıkarsa falan üzülürüm ya. Bir biramız vardı, bir büyük suyumuz vardı, pizzamız, makarnamız toplamda 40-90 ödedik. Ama beğenmedik. Üzgünüm. Doğruya doğru. Bizde yalan yok. Beğenmedik mi? Hayır, beğenmedik. Şimdi sabah kahvaltı için ne yaptık? Kilisenin yanındaki o meşhur dükkandan, bizim için meşhur olan dükkandan, çünkü spanakopitaları çok güzel. Oradan gittik, bir hemen ıspanaklı böreğimizi aldık, kahvaltımızı yapıyoruz. Daha sonra adayı gezmeye başlayacağız. Miko. Bir de şöyle bir simit gibi bir şey gördük. İçi domates ve zeytinliymiş. Bunu da dedik ki deneyelim.
Korfu Adası'nın en popüler noktalarından bir tanesi olan Canal de Amor'a geldik. Burası efsanelere göre çiftlerin aşkını ömür boyu kalıcı kılan romantik bir yer. Kayaların arasında oluşan bu doğal kanal hem manzarasıyla hem de hikayesiyle etkiliyor. Rivayete göre ise buradan birlikte yüzen çiftler sonsuza kadar mutlu ayrılıyormuş. Korfu'ya gelirseniz görmeniz gereken noktalardan bir tanesi de burası. Canal de Amor tarafında kendi botunuzu kiralayabiliyorsunuz, kendiniz kullanıyorsunuz. Sadece ID kartınızın olması yeterli diye yazıyordu orada. 6 durak var, onları ziyaret edebiliyorsunuz bu tarafta. Geldiğinizde bir alternatif olsun size de. Adanın en ikonik noktalarından bir tanesine Acrotirio Drastis'e geldik arkadaşlar. Buranın manzarası da bu şekilde. Bu arada buradan aşağıya inip yaklaşık 7 dakika yürüyerek denize girebiliyorsunuz. Biz dedik ki o kadar yürümeyelim çünkü daha birçok yerimiz var gezip göreceğimiz. O yüzden sadece bu manzarayı görüp burada bir iki fotoğraf çekilmek için buraya geldik. Ama sizin aklınızda bulunsun. Şimdi ise adanın en güzel manzaralarından bir tanesine sahip olan Seventh Heaven'a geldik arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz yerde kahvelerinizi yudumlayabilirsiniz şöyle manzaraya karşı. Frappe'nin boyutu öküz doyuran boyut. Şimdi biz de buraya oturduk güzel güzel kahvelerimizi yudumladık. Sıradaki durağımıza doğru devam ediyoruz. Şimdi Porto Timoni Beach'e gidiyoruz ama yolları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Arabayı park ettik. 15 euro park ücreti verdik. En yakın orasıydı çünkü. Şimdi bir de yaklaşık 20 dakikalık yürüme yolumuz var ve yol da bu şekilde. Bunun inişi bir de çıkışı var. Ve işte karşınızda Korfu Adası'nın en ikonik noktalarından bir tanesi. Buranın adı Porto Timoni. Bu plajın çift taraflı olmasının sebebi ana kareyi küçük bir yarımadaya bağlayan dar bir kare parçasının üzerinde yer alması. Bu sayede iki farklı denize aynı anda girme şansınız oluyor. Manzarası ise gerçekten nefes kesici arkadaşlar ve denizi de çok güzel gözüküyor. Tek sıkıntı 20 dakika kayaların arasından süren yolu. Onu atlattıktan sonra bu güzel denize ve bu güzel manzarayı görebiliyorsunuz. Şu an Ayayorgos Beach'teyiz. Porto Timoni Beach'e buradan seferler var, botlar var. Kişi başı 10 euro ödüyorsunuz tek yön için. Eğer gidiş dönüş alırsanız 20 euroya buradan kolayca gidip daha sonrasında gelebiliyorsun. Ya da bizim yaptığımız gibi yukarıya aracı bırakıp oradan kendiniz inip plaja inip plajdan sonra taksi bota binip Ayayorgos'a geliyorsunuz. Burada da arabayı bıraktığımız yere yani yukarıki tarafa transferler var. O transfere biniyorsunuz, öyle gitmiş oluyorsunuz. Şu an Angelo Castro Kalesi'ne çıktık arkadaşlar. Burası adanın en yüksek noktalarından bir tanesine kurulmuş. Uçurumun kenarında duran inanılmaz bir kale. İsmi Yunanca'da Melekler Kalesi anlamına geliyormuş. Burası aslında Bizans döneminde yapılmış. Daha sonra Venedikliler tarafında da güçlendirilmiş.
Osmanlı'nın kuşatmalarına rağmen hiç düşmemiş bir savunma noktası. Kaleye girmek için birazcık tırmanmanız gerekiyor ama çıktığınızda ise manzara gerçekten inanılmaz. Aşağıda Paleokastritsa, masmavi deniz, yemyeşil tepeler ve eğer hava açıksa karşı kıyı bile görebiliyormuşsunuz. Burada ayrıca küçük bir şapel de var. Kaya içine oyulmuş mezarlar ve eski su sarnıçları da var. Gerçekten buraya gelince insan hem tarihi hissediyor hem de kendini kartpostallık bir manzaranın içinde buluyor. Eğer Corfu'ya gelirseniz sizler de Angelo Castro Kalesi'ni mutlaka ziyaret edip bu manzarayı izleyin. Bu arada kaleye giriş ücreti de 10 euro arkadaşlar, kişi başı. Adanın en meşhur noktalarından bir tanesi Paleokastritsa Manastırı'na geldik. Burası 13. yüzyılda yapılmış ve Meryem Ana'ya adanmış. Avluya girdiğinizde o klasik Yunan mimarisi, taş duvarlar, begonviller, zeytin ağaçları ve manzara sizi hemen etkiliyor. İçeride küçük ama çok etkileyici bir müze de var. Eski ikonalar, dini eşyalar, hatta korsan saldırılarından kalan parçalar bile sergileniyor. Manastırın kilisesinde ise hala mum yakıp dua edenler oluyor. O yüzden çok huzurlu bir atmosferi de var. Ama en güzeli, buradan aşağıya baktığınızda Paleokastritsa'nın o masmavi koylarını kuş bakışı görebiliyorsunuz. Gerçekten nefes kesici bir manzaraya sahip. Bence Corfu'ya gelip de bu manastıra çıkmadan dönmek olmaz. Hem tarihi hissediyorsunuz hem de manzara tek kelimeyle mükemmel arkadaşlar. Şimdi Paleokastritsa'ya geldik. Alipovic'in oradayız. Burada bir bot kiraladık. Gün batımı turu yapıyoruz. Bu arada 7 tane mağara var. 7 tane mağarayı gezebiliyorsunuz. Daha sonra da bir şarap eşliğinde günü batırıyorsunuz. Güneşi batırıyorsunuz. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın şurası. Kişi başı da buna 20 euro ödedik. Bu arada normalde 25 euro ama nakit verirseniz 20 euro dediler. İndirim yaptılar. Bakın tam şu üstte bir maymun suratı olduğuna inanıyorlar. Bu arada kızlar da genelde şuraya eski erkek arkadaşlarının ismini veriyorlarmış. Arka taraftakiler giremediler diye tam olarak cave'in içerisine adam gitti döndü, arka tarafı cave'in içerisine soktu. Şimdi buradan devam ediyoruz. Mağara. Adam kimsenin hakkını yedirmiyor. Helal olsun. Adanın en meşhur yerlerinden bir tanesi olan La Grotta Bar'a geldik. Burası İtalyanca mağara demek ve James Bond'un filminin çekildiği yer olarak da ünlenmiş. Buraya geldiğinizde hemen üst tarafta bir ufak kafe var. Orada güzel güzel içeceklerinizi içip bu manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Şarabımızı aldık ve güneşi batırmaya gidiyoruz. Burası da Paradise Beach, yani Corfu'nun en gizli ve en güzel koylarından bir tanesi. Buraya sadece tekneyle ulaşabiliyorsunuz. Karadan yolu yok.
Dev kayalıkların arasında tertemiz turkuaz bir denizi var. Tam kartpostal gibi bir yer. Şu an kapalı değil ama resmi bir tesis de yok. Sadece yaz sezonunda tekneler buraya uğruyor. Yani gitmeyi düşünüyorsanız yanınızda su ve atıştırmalık almakta fayda var. Şu an anladığımız kadarıyla burası çok tercih edilmiyor. Tepeden kaya düşme riski olduğu için. Şimdi biz merkeze geldik ama şöyle diyeyim size, bugün bir de cumartesi. Cumartesi olunca bayağı bir coşmuş, inanılmaz kalabalık. Yani daha önceden böyle değildi, bugün ekstra kalabalık. Bir de bir festival varmış. Bir saat sonra başlayacağız. İlk önce dedik ki bir yemek yiyelim, sonra festivale doğru devam edelim. Akşam yemeği için Fisalide'ye geldik. Fisalide buranın en çok övülen deniz ürünleriyle meşhur olan bir restoranı. Biz de siparişlerimizi verdik. Onların gelmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş da geliyor. İlk olarak baby kalamarımız geldi. Onun şöyle bir tadına bakalım. Bir de yarım litre böyle bir lokal şarap da söyleyebiliyorsunuz. Biz öyle yaptık. Yunanistan'da sevdiğimiz şeylerden bir tanesi de bu haşlanmış yeşillikler, yani orta. Bunu gerçekten çok seviyoruz. Çok lezzetli oluyor bu taraflarda. Şöyle üzerine bolca da limon sıkıyorsunuz. Şurada bir de zeytinyağı vardı. Bakayım, evet. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Biraz da tuz ekledik mi yemeği zaten biz yapmışız. Evet, yedik içtik, yemeklerimizi beğendik. Eğer deniz ürünleri denemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Bu arada böyle kiloluk vesaire balıklar da, mevsimsel balıklar da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Biz onları tercih etmedik ama hesabımız, tüm yediklerimizi gördünüz. Bir de yarım litrede şarabımız vardı. Hepsi toplamda 79,80 tuttu. Burası da böyle. Kalabalığı görünce dedik ki biz de bu kalabalığın arasına karışalım. Puppet diye bir yer var. Öyle rastgele gördük, oturduk. Oturduktan sonra şöyle puanına baktık. Bayağı da yüksek bir puanı varmış ve kokteyllerini de çok övmüşler. Biz de hemen siparişimizi verdik. Ben bir tane damla sakızı söyledim. Lezzeti bayağı iyi. Damla sakızını buram buram hissedebiliyorsunuz. Gerçekten güzeldi. Bir de margaritamız vardı. Margarita da tam lezzeti yerinde. Hafiften böyle bir ekşi. Normalde genelde margarita biraz böyle acı yapıyorlar. Ben onu çok sevmiyorum ama ekşi margaritalar her zaman favorimdir. Eğer Corfu'ya gelirseniz bence Puppet'ta da bir akşam oturup böyle güzel bir içeceğinizi içebilirsiniz. Bu arada buranın hemen karşısında Bristol var. Aslında orasını çok meşhur diyorlardı. Ama baktık orası full doluydu. Burada hemen bir masa kalkınca buraya oturduk. Rastgele olunca daha güzel oldu sanki. Afiyet olsun. Şimdi Corfu'nun güneyinde Maratias plajına geldik. Burası adanın en uzun kumsallarından biri. Altın renkli kumsalı neredeyse göz alabildiğine uzanıyor. Deniz tertemiz, sığ ve sakin olduğu için yüzmek keyifli oluyor. Maratias kalabalık turistik merkezlere göre daha doğal, daha yerel bir his veriyor. Yani hem eğlenmek hem de huzur bulmak için en ideal plajlardan bir tanesi adadaki.
Issos Beach'e geldik ama burada mikrofon çalışmamış. Burası Korfu'nun güneybatısında yer alıyor ve merkeze yarım saat uzaklıkta. Gerçekten adanın en farklı plajlarından biri. Ucu bucağı görünmeyen upuzun bir kumsalı var. Arkasında da adeta küçük bir çöl gibi kum tepeleri mevcut. Bu kum tepelerinin hemen arkasında ise Corison Gölü bulunuyor. Göl ve denizin birbirine bu kadar yakın olduğu bu alan doğa olarak çok etkileyici. Denizi sığ, tertemiz ve altın rengi kumlarla dolu. Çok fazla tesis yok. O yüzden doğal, sessiz ve huzurlu bir atmosferi var. Gün batımında da burası ayrı bir güzel oluyor. Dağları, tepeleri, çölleri aşıyoruz ya. Arkadaşlar bu ne? Bir tarafımız deniz, bir tarafımız çöl. Yürüyün Seferoğulları. Gerçekten çölleri aştık. Yeşil Vadi'yi sonunda gördük. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ve sonunda Corison Gölü'nün oraya geldik arkadaşlar. Aslında burası adanın en büyük lagunu olarak geçiyor. Bir tarafında uçsuz bucaksız deniz, diğer tarafta göl ve sulak alanlar var. Yani tam anlamıyla burada doğayla iç içesiniz. Eğer Issos plajına gelirseniz birkaç adım ötenizde olan Corison Gölü'nü de mutlaka görün derim. Deniz ve gölün bir arada olduğu nadir yerlerden bir tanesi de burası. Korfu'nun güneydoğusunda Hlomos köyüne geldik. Burası adeta bir balkon gibi tepenin üzerine kurulmuş ve aşağıya baktığınızda Corison Gölü, sahil şeridi ve masmavi de deniz gözüküyor. Köyün manzaraları gerçekten nefes kesici. Köyün kendisi de çok tatlı. 13. yüzyıldan kalma taş sokaklar, pastel renkli evler, begonvillerle süslü balkonlar, yokuşlu daracık sokaklarda yürürken her köşeden ayrı bir kare çıkıyor. Burada bir de küçük kafeler, yerel tavernalar var. Meydanda oturup kahvenizi içebiliyorsunuz. Köyün o sakin havasını hissetmek çok keyifli. Hlomos, Korfu'da görmeniz gereken en özel yerlerden bir tanesi. Biz de buranın en meşhur kafelerinden, restoranlarından bir tanesi olan Balis'e geldik ve bu manzara eşliğinde şimdi bir şeylerin tadına bakacağız. Şimdi hazır yemeklerimizi yerken hemen gelelim bir ada mutfağını sizlere bahsedeyim istedim. Diğer Yunanistan'daki mutfaklardan biraz ayrı, biraz farklı. Bunun nedeni de adada yaklaşık 400 yıl süren Venedik egemenliğinden kaynaklanıyor. Bu uzun dönem yemeklerin isimlerine, pişirme tekniklerine ve kullanılan malzemelere derinlemesine işlemiş. Bu yüzden Korfu mutfağı için Akdeniz'in baharatlı ve aromatik yüzü diyebiliriz. Tabii ki adanın bereketi olan zeytinyağı da yemeklerin temelini oluşturuyor. Mutlaka denemeniz gereken Korfu yemeklerinin başında da pastiçada, içi boş spagetti, bizim aslında fırın makarnanın spagettisi gibi düşünün. Üzerine soslu bir etle servis ediyorlar. Bir de stifado söyledik. Bu da bizim biraz et yahni gibi düşünebiliriz. Güveç olarak geçiyor. Gelmişken dedik ki bu lezzetlerin de bir tadına bakalım. Adaya özgün lezzetler bunlar. Yedik içtik, hesabımızda 71.30 tuttu. Yemek için gelinir mi? Yani bence yemek için değil ama bu güzel manzara için gelinir. Yol üzerinde dönerken Benetis diye bir yer vardı. Oraya uğradık. Burası da sahil kenarında küçük bir şirin köy. Roma hamamlarıyla meşhurmuş. Bir de köyün içerisinde güzel böyle dar sokakları, rengarenk evleri de var. Eğer yolunuzun üstünde ise burada ufak bir mola verip şöyle bir köyün içerisini gezip hem de isterseniz de denize girebilirsiniz. Bu arada burası liman tarafı, bir de diğer tarafı var. Oradaki plajı çok daha güzel. Ginger beer
deniyoruz. Adadaki İngiliz egemenliğinden kalan bir miras olan bu içecek, yerel olarak üretilen bir tür zencefilli gazoz aslında. Fermente edilerek yapıldığı için oldukça keskin ve ferahlatıcı bir tadı var. Özellikle sıcak havalarda çok iyi gittiğini söylüyorlar. Adaya geldiğinizde denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi de bu. Bu arada içerisinde alkol yok. Ginger beer diyor ama alkolsüz. Zencefilli limonata. Ama çok ferah, tadı güzel. Korfu'nun en ünlü yapılarından bir tanesinin önündeyiz. Aşilyon Sarayı. Burası 1890'larda Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth yani namı diğer Sisi için yazlık saray olarak yapılmış. Sarayın her yerinde Yunan mitolojisinden izler görmek mümkün. Özellikle de kahraman Aşil'e adanmış heykeller, freskler ve detaylar inanılmaz etkileyici. Bahçelerden manzaraya bakınca gerçekten neden böyle bir yerde saray yaptıklarını hemen anlıyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü Sisi keyfine çok düşkün. Sisi en güzel yerlere hep saray yaptırıyor. Hem deniz hem doğa aynı anda karşınızda oluyor burada. Korfu'ya gelirseniz sizler de bu sarayı görmeden geçmeyin diyorum. Biz şu an içerisi restorasyonda olduğu için sadece bahçe kısmını gezebiliyoruz. Ve kişi başı bilet fiyatı da 7 euro verdik. Sadece bahçelerini gezmek için 7 euro çok fazla değil mi ya? Bence fazla. Şurada çok tatlı bir tane kafe var. Tam manzaraya karşı. Ne hayatlar. Neler yaşadınız ya. Adanın en ikonik noktalarından Canoni'nin oraya geldik arkadaşlar. Buranın ikonik olmasının nedeni ise tepenizden yakın bir şekilde uçağın geçmesi. Şu anda da bir tane uçak geliyor. Bakın hemen geçecek üstümüzden. Uçakla birlikte fotoğraf ve video çekilmek istiyorsanız bu hemen ince uzun şeridi takip etmeniz gerekiyor. Kendinize orada bir yer buluyorsunuz ve güzel güzel fotoğraf ve videolarınızı çekiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de hemen bakın şurada bir restoran ve kafe var. Oraya gittiğinizde de uçakların böyle inişini, kalkışını bir şeylerinizi yudumlayarak izleyebiliyorsunuz. Şimdi de Pontikonisi adasına geldik. Yani Türkçe ismiyle Fare Adası. Adanın üzerinde sadece küçük bir manastır var. Beyaz yapısı yemyeşil ağaçların arasında gerçekten kartpostal gibi görünüyor. Genelde teknelerle gidiliyor. Kişi başı 3 euro gidiş dönüşü ödüyorsunuz toplamda. Efsanelere göre ada aslında Odysseus'un gemisinin taşa dönüşmüş haliymiş. Korfu'nun simgelerinden biri olduğu için özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası. Küçük ve sakin olduğu için de yarım saatte adayı gezebiliyorsunuz. Çocuk da biraz sussaydı bari sesim daha iyi duyulurdu.
Evet, yedik içtik. Hesabımızda 65-20 tuttu arkadaşlar. Sizler de Korfu'ya gelirseniz benden size bir tavsiye. Bence yemekleri gayet yerinde ve güzeldi. Birazcık bir sıra bekledik ama hiç sıkıntı değil. Hemen yarım saatte falan masamıza oturduk. Zaten mekanda da gördüğünüz gibi en son bize başka bir masa kaldı. Bu kadar. Saat 11.30 gibi de kapatıyormuş. Bu arada biz 2 günlüğüne bir araç kiraladık. Aracı da kiralamak isterseniz eğer Yenikale'nin hemen sağında solunda önünde bir sürü yer var. Böyle 5-6 tane araç kiralayabileceğiniz yer bulabiliyorsunuz. Biz Kozmoz Rent-A-Car'dan kiraladık. Bir tek gece açık o vardı saat 8'de çünkü buna son anda karar verdik. 2 günlük 150 euro ödedik araç kiralamasına. Günlüğü 75 euroydu. Ekstradan bir de 40 euro da işte kazalara biri çarpar eder bilmem ne vesaire ona ekstra bir para ödedik. Bir de 30 euro da benzin ödedik. Evet, kahvaltı için başka bir duraktayız. Favelano 17. Buranın en meşhur kahvaltı dükkanlarından bir tanesi. Pankekler çok güzel gözüküyordu. O yüzden biz de bir tuzlu pankek, bir de tatlı pankek söyledik. Bir de kahvelerimizi söyledik. Şimdi güzelce kahvaltımızı yapacağız. Bu arada deli gibi sıra vardı. Yarım saat falan bir sıra bekledik. Ama saat 12.40'dan sonra her şey çok hızlı ilerledi. Yani biz sıra beklediğimizle kaldık. Evet, yedik içtik. Bence buralarda gelebileceğiniz güzel kahvaltıcılardan bir tanesi. Denedik, test ettik ve onayladık. Hesabımızda 27.30 tuttu. Dırıdırıt. Porsiyonları da bayağı büyüktü. Ben bitiremedim. Yarısı kaldı yani öyle diyeyim size. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi adının bir diğer meşhur kafesine geldik. Mikro. Burası aslında akşam çok daha hareketli oluyor ama biz dedik ki akşamüstü bir keyif yapmak için burayı tercih edelim. Şöyle içeceklerimizi söyledik. Yoldan gelen geçeni izliyoruz. Korfu'da Çipuradiko diye bir restorana geldik. Burada ilk defa yaşadığımız bir deneyimi anlatacağım size. Şu menü gördüğünüz gibi bu da kağıdı. Ne istiyorsunuz buraya yazıyorsunuz ve siparişinizi öyle veriyorsunuz. Siparişlerimizi verdik. Eğer soframıza ne var derseniz cacıkimiz var, domates köftemiz var, Yunan salatamız var, ballı susamlı saganakimiz var, kızarmış kalamarımız var ve mantar sotemiz var. Bir tane de ana yemeklerinden söyledik. Etli, kurutulmuş domatesli. Onlardan gelecek. Allah. Bu arada bu restorana 3. gelişimiz. Ama şöyle 3. gelişimiz. İlk geldiğimizde kapıda çok sıra var. Dedik ki bu sırayı beklemeyelim. Sonra 2. gün geldiğimizde meğersem pazar günü kapalıymış. O yüzden gelemedik. Bugün artık sonunda kısmet oldu. 6.30'da açılıyor restoran. 6.30'da kapıdaydık. Ona rağmen dışarıda yer bulamadık. Yani içeriye oturabildik anca. Evet, yedik içtik, hesabımızda 54 euro geldi. Aslında bir yemeğimiz daha vardı. Onu getirmediler. Bize dedik ki eğer hani gelmeyecekse biz doyduk almayalım diye. Okey dendi. Biz de onu sildirdik. 54 euro hesap ödedik. Yemeklerimiz çok güzel miydi? Wow değildi ama bence fena da değildi. Şimdi devam ediyoruz.
Korfu'dan günübirlik turlar düzenlenen birkaç ada var. Özellikle Paxos ve Antipaxos gerçekten çok popüler. Biz de tura katıldık ama video daha fazla uzamasın diye detaylarını bir sonraki videoya bıraktım. O yüzden devamı için takipte kalın. Orada çok güzel görüntüler var. Bence Korfu'nun en güzel rooftoplarından bir tanesine geldik arkadaşlar. Rezervasyonsuz geldik. Normalde rezervasyonla oluyormuş. Ama biz böyle biraz tatlışlığımızı kullandık. Biraz böyle dil döktük. Öyle hemen bir masaya oturduk. Şimdi burada bir şeyler atıştıracağız. Bu güzel manzaraya karşı birkaç bir şey içeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Thank you. Gerçekten manzarası çok güzel ya. Evet, şimdi rooftop'tan çıktık. Hemen size bir fiyat bilgilendirmesi yapıyorum. Kokteyller 11 euro. Bir tane de bruschetta söylemiştik. 8 euro. Toplamda 30 euro ödedik. Bence güzeldi. Bruschetta da güzeldi. Ama içeceklerimiz güzel değildi. Manzara şahaneydi. Aklınızda bulunsun. Gelirseniz böyle. Bence bir şey içip yanına böyle bir atıştırmalıkla güzel olabilecek bir yer. Akşam yemeği için Lampadina adındaki bir mekana geldik arkadaşlar. Baktık puanlarına oldukça yüksek, yorumlar da çok iyiydi. Dedik ki böyleyken biz de deneyelim bakalım nasılmış diye. Bir şarabımızı söyledik. Ev yapımı şarabımız. Yarım litre 8 euro. Bence tadı gayet güzel. Bu arada feta saganaki söyledik. Sarımsaklı ekmek söyledik. Yunan salatası söyledik. Caciki söyledik. Dolma söyledik. Bir de ahtapot söyledik. Izgara ahtapot söyledik. Bu lezzetlerin tadına bakacağız. Bakalım dedikleri kadar iyi miymiş, değil miymiş sizlerle paylaşacağız. Ama şu an görüntü olarak bizi tatmin etti mi? Etti. Bakalım lezzet olarak da bizi tatmin edecek mi? Yedik içtik, hesabımızda bakın 60-50 tuttu. Buna yarım litre şarabımız da dahil. Yemekler güzel miydi? Bence güzeldi. Korfu'ya gelirseniz denenir mi? Kesinlikle denenir. Bendense tavsiye olsun. Şimdi artık bakalım gidiyoruz. Bugün Korfu'da son akşamımız. Merkezde dolaşırken herkesin elinde şunlardan gördük. Dedik ki burası neresiymiş diye. Bulduk, mekanın adı Krissa'ymış. Dedik ki biz de buradan bir deneyelim bakalım lezzetleri nasıl. Bu arada bayağı güzel gözüküyor, çıtır çıtır. Bayağı iyi burası. Öbürüyle kapışabilir. Ama burası da güzel. Eğer bir kahvaltı arıyorsanız buradan böyle işte istediğiniz her şeyi alıp sahile gidip deniz manzarası eşliğinde kahvaltınızı bu şekilde de elde yapabilirsiniz. Şimdi biz Bizu denilen bir kahvaltıcı, kahveciye geldik. Burası böyle antika ürünlerle meşhur. Aslında bir antikacı ama böyle hem kahvaltı servisi hem de böyle kahve servisi de yapıyorlar. Dedik ki bir deneyelim kahvaltı için. Şöyle bir fıstıklı krep söyledik. Tadına bakacağız şimdi.
tane kahvemiz, bir tane fıstıklı pankekimiz vardı. Toplamda 20 euro ödedik. Fena değildi lezzetleri. Öyle diyeyim size. Çok beğenmedik. Benim dilekleri zorlayış şekli. Dedik ki Yunan'a gelinir de bir gyros yenmeden dönmez herhalde arkadaşlar. O yüzden uzun zamandır da böyle caddede görüyorduk. Mitosen Grill diye. Herkes buradan böyle alıyor, elinde yiyerek gidiyor. Biz dedik ki buraya bir gelin, puanına da baktık. Yüksekte. Fena değil, güzel. Korfu'daki son dakikalarımızda dedik ki uzun süre Venediklilerin, İtalyanların hükmünde kaldığı bir yerde pizza denemeden gitmek olmaz deyip son dakika Pizzeria Emanu'ya geldik. Burası geldiğimizden beri görüyoruz, önünde hep sıra var ama dedik ki daha sonra deneriz, şöyle yaparız, böyle yaparız derken pizzacıyı son dakikaya bıraktık. Şimdi hemen bir margarita pizzamızı söyledik. Şimdi tadına bakıyoruz. Bakalım o kadar uzun kuyruklara, bol bol kalabalıklara değecek mi? Yani pizza dediğiniz öyle çatal bıçakla yenmez. Elle yenir. Ben elle doluyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. Bu arada pizzanın birçok çeşidi var. Burada fıstıklısı dahil birçok çeşidini bulabiliyorsunuz. Biz klasik olandan, margaritadan gidelim dedik. Fena değil, güzel. Buralara gelirseniz denenebilir. Yedik içtik. Bir tane zaten margarita pizzamız vardı. Fiyatı da hemen 12 euro. Evet, Korfu videomuzun artık sonuna geldik. Havalimanından bir kapanış yapmak istedim size. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.